Murat abi kurbağaları yanına attım. Gece uyuyamamış. Üstüne de ben biraz horlamışım. Evet gençler, şimdi yola çıktık. Murat abi Subaru testini bıraktı artık, dedi. Ben bu insanlarla uğraşamayacağım. Ben kampa gidiyorum dedi. Alacağım başımı gideceğim dedi. Gelirken de kimse istemedi. Ben paçasına yapıştım. Beni de götür diye. Şu anda beni de götürüyor. Evet, yapacak bir şey yok. Aynen. Aslında hiç istemedim başta da. Sonradan dedim Murat abiye söyleyeyim. Bir zarf atayım. Dedim hazır araba da var. Yani şeye de gerek yok. Gidiyor, gelirken beni de götür abi dedim ya. Ne olacak ki dedim yani. Ben dedim yemeğini yaparım. Çamaşırını, bulaşığını yıkarım dedim. Karanlıkta gelince anlayamıyoruz ki o güzel. Evet abi, ilerisi. Tabii. Şu anda bir şey belli değil. Da suyu gördüm ben sağda. Ha, şu uca da geldik zaten şeyle beraber. Şurada fotoğraflarımız var. Abi ilerisi işte ya. Lan birisi odun bırak. Ne kadar çöp bırakmıştır ortada. İçme suyu diyor ama ok göstermiş geriyi. Buydu işte. Güzel sesi var ama. Murat abi, bunu da denemiş oldun. Hayatında bir dönüm noktası daha. Konakları kurduk arkadaşlar. Toki House. Abi Murat abi. Benim olaya bak. Arkamda eşiği var. Ya şu mangalı kim koymuş lan oraya? Ha, biz doğaya geldik. Seçkin Bey, gece mışıl mışıl uyudun, öyle söylüyorlar. Abi ben uyudum da acaba başkaları uyudu mu? Bir de yattık, daha doğrusu ben yattım. Sonra kurbağa sesleri bir türlü bitmedi. Sonrasını anlat Sonra abi. bir hışırtı duydum. Dedim lan ne bunlar, köpek falan değil. Sonra baktım hışırtı garip seslere döndü falan. Sonra yarım saat sonra ne olduğuna uyandım. Dedim Seçkin horluyor. Abi ben akşam uyaracaktım seni de. Çadırlar arası mesafe bayağı olmasına rağmen. Evet yani. Ama ondan ziyade kurbağalar rahatsız ediyor. Sabaha kadar, tam sabah oldu, birkaç tane kurbağa kaldı. Hayvan gelmemişti. Vallahi bir sabah oldu, o zaman sustular yani. Sabaha kadar bırak. Evet. Çiftleşme sezonuna denk geldik biz galiba vallahi. Ya bu kadar fazla yani. Yani kusura bakmayın. O an ölümsüzleştirmem lazımdı. Evet, çadırlarımızı kurduk. Patatesli, kaşarlı, sucuk yok. Evet, şöyle çadırlarımızın yerimiz çok güzel değil mi? Murat abi kurbağaları yanına attım. Gece uyuyamamış. Üstüne de ben biraz horlamışım. Adam uyku uyuyamadı ya. Mahvoldu adam. Murat abi geldiğine çok pişman. Yarım da ayı getirmişim diyor. Ayı da değil, ne oldu da belli değil.
Evet, duygularınızı alalım. Mis gibi kekik kokusu. Tekerleklerle ezdikçe koku çıktı. Oo, ben de aldım kokuyu. %13 falan der. O kadar işte. Yok ki. Ateş nerede yakacaksın? Ona göre arabaya çeksin. Menüde ne var? Menüde yani kuşbaşı dana aldık. Yağıyla. Kilosu 55 Ya lira orman- olan iç yağına. Evet, orman kebabı yapıyoruz aslında. Biraz Evet, karışık. orman kebabı. Orman ve kebabı. Evet. Ha, patates eksik bunda. Bunda patates olmayacak. Et fazla olunca biz patatesi es geçtik. Evet. Yanmış İç yağından gerçek ete döndük. Evet. Yani 55 domateslerimiz- liralık iç yağından kaç liralık ete döndük? kaç lira getirdik? 140 liralık. 140 liralık mı? Evet. Yalnız o 240 olan neydi abi? Bir daha söyle bakayım. Kuzu neydi? Kuzu but böbrek mu? et daha. Ben Hay 70, anasını 80, ya. 90 alıyordum ben onu ya. Daha yani bir sene yoktur yani taş çatlasa. Abi şu nasıl bir tat verecek çok merak ediyorum. Ama bu da şey olmuş. Yapışkanlığı gitmiş. Şimdi bir şeye benziyor galiba değil mi? Alalım bir tane içinde. Yok, pişmemiştir daha. Ama ekmek suyuna bandırabilirsin. Daha pişmemiştir. Bandıra bandıra yeriz ya. Bir dünya ekmeğimiz Şu anda var. yersin zaten onu. Domates o yüzden attık ya. Ama bu vardı az zamanı. Ben bu ateşi de biraz güçlendim. Ama çok da güçlendirip suyu bitirmek istemiyorum, anladın mı? Yani et kaynasın diye uğraşıyorum şu anda. Şimdi altını açarsam bir tek karıştırıyorum çünkü şu tarafta fazla ateş yok. O 3 kişiyi daha doyururdu aslında. Bu. Değil mi? Ama belli de olmaz Ben- bizim işimiz. Ben sana güveniyorum abi. Ben sana güveniyorum. Bir de ya Kahvaltıyı doğada, da güzel yaptık ama ya. ya doğada insan acıkıyor ya. Kalk. Köpek yerinden oynamıyor. Tabii şaka bak, güneş çıkıyor. Geri mi dönelim?
Sakarya'ya geldik en sonunda. Evet Murat abi. Ne diyorsun? Yorgun. Evet. Dün akşam üşümüş. Biz de birazcık gitmiş zaten. Kaymış. Aynen benim kafa lambası da hala kafamda. Fark etmedim ona saç bağlıyorum şu anda ondan. Apartmanda ışıkları açmadan çıkarsın. Abi. Aynen. Evet arkadaşlar bizden bu kadar. Çok güzeldi, harikaydı. Tam soğuğa böyle karşı dirençli hale geldik. Ama daha dayanmayalım dedik. Yeter. Evet. Değil mi? Tadında bıraktık.